Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, harika bir tarifle geldim. Umarım beğenerek izlersiniz ve bu tarifi mutlaka denersiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hatta beni Instagram'dan takip edip yaptığınız tarifleri bana resim olarak atabilirsiniz. Büyük bir zevkle bakarım. Şimdi geçelim tarifimize. Kremamızı hazırlamakla başlayacağız. Yarım litre soğuk sıvı krema kullanıyorum. %32 yağ oranı var benim kremamda. Ama en az sizlere tavsiyem en az %20 %30 yağlı krema kullanın. 3 pakette krem şanti kullanıyorum. Ama buradaki krem şantiler küçük, gördüğünüz gibi. Türkiye'deki arkadaşlar yarım paket veya bir paket kullanabilir. Krem şanti kullanmak istemeyen arkadaşlar da 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekleyip yine de çırpabilirsiniz. Biliyorsunuz kremanın çırpıldıkça tabi belirli bir zamana kadar çırpıldıkça koyulaşma özelliği var. Daha fazla çırparsanız tereyağına dönüşür. Ona da dikkat edin. Güzelce çırpıyorum. Normal krem şanti kıvamına gelinceye kadar. Bu şekilde krem şantim hazır, gördüğünüz gibi gayet koyu kıvamlı. Şimdilik bunu bir kenara alıyorum ve diğer kremamızın diğer aşamasını hazırlayacağım. Bunun için de 300 gram krem peynir kullanıyorum. Markası önemli değil. Krem peynirimi karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 125 gram, yani bir küçük kutu vanilyalı yoğurt ekliyorum. Vanilyalı yoğurt veya meyveli yoğurt da ekleyebilirsiniz. Veya hiç yoksa bir çay bardağı normal ev yoğurdu da ekleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir çimdik vanilya, benim vanilya tozum vardı. Ama vanilya tozu olmayan arkadaşlar bir paket vanilya şekeri ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrar çırpıyorum. Böyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpacağız. Şimdi bu aşamadan sonra gördüğünüz gibi kremamız gayet pürüzsüz bir kıvam aldı. İlk başta çırptığımız krem şantiyi ekliyorum. Bütün hepsini ekledikten sonra tekrar çırpıyorum. Hepsi böyle güzelce karışıp homojen bir kıvam alıncaya kadar mikserin yüksek devriyle çırpmaya devam ediyorum. Evet, kremamız gerçekten lezzeti şahane bir krema oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yaş pastalarınızda da kullanabilirsiniz bu kremayı arkadaşlar. Ben içerisine çilek kullanacağım. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Bu pastanın özelliği arkadaşlar, pratikliği şu yönde: derin dondurucuda saklayacağız pastamızı. Yani sürekli elinizin altında hazırda bir pastanız olmuş olacak. O açıdan çok pratik oluyor. Ben yaklaşık bir kase kadar çileğimi doğradım. Ekliyorum. Çilek miktarı size, yani meyve miktarı size kalmış. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ama bence çilek her türlü pastalara yakışan bir meyve. Ben o yüzden çilek tercih ettim. Ama istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz dediğim gibi. Ben hazır waffle kullandım. Marketlerde satılan. Bu şekilde alt tabanıma diziyorum ilk başta bir. Waffle'ları tabii ki siz kendiniz de yapabilirsiniz evde. Ama böyle hazır almak pratiklik açısından daha kolay oluyor. Alt tabanını yerleştirdim. Şimdi çerçevesini böyle güzelce waffle'lara göre ayarlıyorum ve kremamı ekleyip üzerini dümdüz hale getireceğim spatula ile. Sizler nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Her şey istediğiniz gibidir hayatınızda. Bizler bayağı yoğun bir süreçten geçtik ama çok şükür artık düzene giriyoruz diyebilirim. Beni Instagram'dan takip edenler ne demek istediğimi anladılar. Hatta takip etmek isteyenler için Instagram sayfamın linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan da takibe alabilirsiniz beni. Orada daha aktifim hikayeler dolayısıyla. Kremamı güzelce düzelttim. Şimdi üzerine tekrar kalan waffle'ları diziyorum. Ben toplamda 12 adet waffle kullandım.
Gördüğünüz gibi pastamız bu aşamada artık bitti sayılır. Gerçekten çok pratik bir pasta. Şimdi bunu derin dondurucuya kaldıracağım ama üzeri kurumasın diye pardon, bir streç film geçireceğim. Yoksa üzeri böyle sertleşir, kurur. Onu da istemiyoruz. Streçle kapatıp derin dondurucuya kaldırın. Hemen tüketmeyecekseniz derin dondurucuda bu şekilde bekletebilirsiniz. Ama eğer hemen tüketme niyetiniz varsa en az bir gece derin dondurucuda bekletmeniz gerekiyor ki krema donmuş olsun. Bir gecenin sonunda ertesi gün gördüğünüz gibi rahatlıkla kesilip dilimlenebiliyor kremamız. Donmuş çünkü. Üzerine ben pudra şekeri serptim. Ve waffle'ların kesilmiş olan yerlerinden bıçakla dilimliyorum. Kremamız donduğu için rahatlıkla dilimleniyor arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, hafif bir tarif. Bıçağınızı arada temizlemeyi unutmayın ki kestiğiniz dilimler böyle pürüzsüz, temiz görünsün. Şimdi iç dokusunu göstereceğim sizlere. Gerçekten özellikle yaz aylarında mutlaka deneyin bu tarifi arkadaşlar. Elinizin altında dondurma tadında muhteşem bir pasta olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane oldu. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve en önemlisi, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve zil işaretini açmayı unutmayın. Bu şekilde ben ne zaman video yüklesem sizlere bildirim gelecektir. Bu sayede hiçbir tarifimi kaçırmamış olursunuz. Şimdiden o güzel yorumlarınız, desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.